Tarihte her din, her toplum Tanrı'dan bir haberci bekledi. Pek çok peygamber geldi. Bazılarının adı dilden dile dolaştı. Ama hep bir şey eksikti. Kadın peygamberler hiç olmadı. Hiç düşündünüz mü? Neden? Kadınların toplumdaki rolü tarih boyunca çoğu zaman geri planda kaldı. Ama Tanrı bir kadını peygamber olarak seçmiş olamaz mıydı? Yoksa bu bir kültürel kısıtlama mıydı? Ya da gerçekten kadının peygamberlik görevi yapması imkansız mıydı? İşte bu soruları birlikte sorgulayacağız. Hazır mısınız? İnsanlık tarihine baktığınızda peygamberlerin çoğu erkek. Bu gerçekten Tanrı'nın bir tercihi miydi? Kadınların peygamberlik görevini üstlenemeyeceğine dair bir ayet var mı? Yoksa bu sadece tarihsel ve kültürel bir yorum muydu? İlk olarak konuya tarihsel olarak bakalım. Antik toplumlarda kadının rolü genellikle arka planda kaldı. Birçok kültürde kadına ait bir liderlik rolü yoktu. Toplumun dini ve toplumsal yapısı erkeklerin ön plana çıkmasına neden oldu. Ama Tanrı bir kadını peygamber olarak seçmiş olamaz mıydı? Peki ya kutsal kitaplar? Tevrat, İncil, Kur'an. Her birinde Tanrı'dan vahiy alan insanlara dair alıntılar var. Ama kadın peygamberlere dair ne yazıyor? Şimdi bir örnekle. Debora. Bu Tevrat'tan bir örnek. Debora, Tevrat'ta bir peygamber olarak yer alır. Ama liderdir. Hem de Tanrı'dan mesaj alır. Ancak bazıları Debora'yı savaş lideri ve hakem olarak tanımlıyor. Ama bir peygamber olmadı. Kadınların peygamber olarak kabul edilip edilmediği gerçekten net bir şekilde yazılı mı? Yoksa tarihsel ve kültürel algılar mı peygamberliği sadece erkeklere ait kıldı? Meryem, İslam'da farklı bir bakış. Kur'an'da Meryem'in özel bir vardır. Tanrı ona mucizevi bir şekilde İsa'yı doğurmuştur. Ama bazı alimler Meryem'in peygamberliğini kabul etmemiştir. Acaba Tanrı gerçekten bir kadını peygamber olarak göndermiş olabilir miydi? Eğer Meryem bir peygamber olsaydı tarih nasıl değişirdi? Hadi biraz daha derinleşelim. Gerçekten Tanrı sadece erkekleri mi peygamber olarak seçti? Eğer kadınlar peygamber olsaydı din anlayışımız nasıl farklı olurdu? Kadın ve erkek arasında ilahi görevler söz konusu olduğunda kültürel yorumlar devreye girer. Eğer tarihin her döneminde erkek egemen toplumlar var idiyse, kadınların peygamber olma olasılığı neden göz ardı edilsin? Sadece kültür mü bunu engelledi? Yoksa gerçekten bir ilahi kısıtlama var mı? Bir diğer soru. Tanrı neden bir kadını peygamber olarak seçmedi? Yoksa aslında Tanrı kadınları peygamber olarak görmek isteseydi biz bunu anlayabilir miydik? Şimdi biraz tarihsel bir bakış açısına göz atalım. Eğer tarih boyunca kadınlar daha farklı liderlik rolü üstlenseydi, peygamberlik bir erkek egemen alan değil de toplumsal olarak eşit bir paylaşıma mı dönüşürdü? Kadınların tarihsel rolü dini anlatılar üzerine nasıl etkiler bıraktı? Toplumda kadının yerinin çoktan belirlenmiş olduğu dönemlerde kadınların peygamber olamayacağı düşüncesi ne kadar mantıklıydı? Biraz düşündüğümüzde bu sorular çok daha derinleşiyor. Kadınların peygamber olma olasılığı aslında daha çok toplumun algısına ve tarihsel koşullara mı bağlıydı? Bugün eğer bir kadın peygamber çıksa onu kabul edebilir miyiz? Ve Tanrı bir kadını peygamber olarak seçseydi bizler ona inanır mıydık? Kadın peygamberler hakkında kesin bir cevaba sahip miyiz? Belki de tarihsel olarak bu konuda çok fazla bilgi kayboldu, yok sayıldı. Ama bir şey kesin, kadınların Tanrı'dan ilham alması imkansız değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Tanrı neden bir kadını peygamber olarak seçmedi? Yoksa bu sadece bir sınır mıydı? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu sorular bizi her dönemde düşündürmeye devam edecek.